Hi guys! Welcome to Daylily channel. Learn your favorite language with a native speaker. I'm Funda Dedin and I'm from Istanbul, Turkey. So today we're going to learn some Turkish phrases for general conversation with people you already know. It's like what someone is or has been doing, how someone is or about someone else's plans. So before starting our lesson, do not forget to subscribe our channel and like the video. Let's get started! Asking how someone is. Birine nasıl olduğunu sorma. How are you? For that, we have two ways. The first one is nasılsın? Nasılsın? And the second is quite informal, which is naber? Naber? And naber in Turkish is actually comes from ne haber. So we actually omit the letter e and he. So we connect these two words and we say naber. Nasılsın? Naber? How is going? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? And it's quite informal as well. Nasıl gidiyor? And the next one, how are you doing? Nasılsın? Nasılsın? Or for this one, we can also say naber as well. And these are quite informal. Nasılsın? How is life? Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? And this is informal as well. Hayat nasıl gidiyor? How are things? Her şey nasıl? Her şey nasıl? This is informal as well. Her şey nasıl? I'm fine. Thanks. Let's answer. İyiyim. Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler. I'm okay. Thanks. Again, our answer is the same. İyiyim. Teşekkürler. Not too bad. Thanks. Fena değilim. Sağ ol. Fena değilim. Sağ ol. Or fena değilim. Teşekkürler. Fena değilim. Teşekkürler. Fena değilim. Sağ ol. Fena değilim. Teşekkürler. Alright. Thanks. İyiyim. Sağ ol. İyiyim. Sağ ol. And when you compare teşekkürler and sağ ol is more informal. And if you're saying to your friend, you can say sağ ol. İyiyim. Sağ ol.
Not so well. Fena değil. Fena değil. Or we can say çok iyi değilim. Çok iyi değilim. Fena değil. Çok iyi değilim. How about you? Ya sen? Ya sen? Ya sen? And you? Again, ya sen? And we have one more question, and yourself. Again, our question is ya sen? Ya sen? Asking what someone is or has been doing. Birine ne yaptığını veya neler yapmış olduğunu sorma. What are you up to? Bu aralar neler yapıyorsun? Bu ara neler yapıyorsun? Or we can also say like ara plural and we can say bu aralar neler yapıyorsun? Bu aralar neler yapıyorsun? What have you been up to? Bu ara ne yaptın? Bu ara ne yaptın? Bu ara ne yaptın? Working a lot. Çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum. So, but in this case, we actually mean we are working a lot in our job. Çok çalışıyorum. Studying a lot. Çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum. And in this one, we mean we are studying a lot in the university with our lessons or whatever. But just the verb is the same, so it depends on the context. Çok çalışıyorum. I've been very busy. Çok meşgulüm. Çok meşgulüm. Çok meşgulüm. Same as usual. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Not much or not a lot. Fazla bir şey yapmıyorum. Fazla bir şey yapmıyorum. Fazla bir şey yapmıyorum. I've just came back from, then yeni döndüm. But the suffix then changed according to vowel harmony. So if the last vowel of the word ends with a, I, o, u, then the suffix dan is going to come after, but the last vowel of the word ends with e, I, o, u, then is going to come after.
So let's give an example. Portugal, Portekiz. So let's say I've just come back from Portugal. Portekiz'den yeni döndüm. Portekiz'den yeni döndüm. As Portuguese ends with the E, like the last vowel is E, we said den. Portekiz'den yeni döndüm. So let's give another example. I've just came back from Spain. Spain is İspanya. İspanya'dan yeni döndüm. So as the last vowel of İspanya ends with A, it continued with dan. İspanya'dan yeni döndüm. İspanya'dan yeni döndüm. Asking where someone is. Birinin nerede olduğunu sorarken. Where are you? Neredesin? 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 I am yim. But for sure, it also changes according to vowel harmony, like it changes what the last vowel of the word ends with. Also, whether it ends with a consonant or a vowel. At home. I am at home. Evdeyim, for example. Or let's say only at home. Evde. Evde. At work. İşte. İşte. In town. Şehirde. Şehirde. In the countryside. Şehir dışında. Şehir dışında. At the shops. Alışverişte. Alışverişte. On a train. Trende. Trende. At Peter's. Peter'da. Peter'da. Birinin programını sorarken. Do you have any plans for the summer? Yaz için planın nedir? Yaz için planın nedir? Or we can say, yaz için planın var mı? Yaz için planın var mı? Yaz için planın nedir? Yaz için planın var mı? What are you doing for? De, ne yapıyorsun? For example, Christmas is Noel. Noel. So, what are you doing for Christmas? Noel'de ne yapıyorsun? Noel'de ne yapıyorsun? So even though it's written with ne yapıyorsun, we generally pronounce it like ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? And de, again, changes according to vowel harmony. So for example, New Year, yeni yıl, yeni yıl. What are you doing for New Year? Yeni yılda ne yapıyorsun? Yeni yılda ne yapıyorsun? As the last vowel is ı, so it should continue with da. Yeni yılda ne yapıyorsun? Easter, Paskalya, Paskalya.
So let's ask, do you have any plans for Easter? Like different question. Paskalya için planın nedir? Paskalya için planın nedir? Or let's ask, Paskalya için planın var mı? Paskalya için planın var mı? Or let's go back our question and let's say, what are you doing for Easter? Paskalya'da ne yapıyorsun? Paskalya'da ne yapıyorsun? Again, the suffix da comes after because it ends with a, the vowel a. Paskalya'da ne yapıyorsun? Thank you so much for watching our video, guys. And please do not forget to like the video and subscribe our channel. Görüşürüz.